Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda bir analog girişli ve analog çıkışlı I/O modül üzerinde bir analog giriş okuyacağız. İki analog çıkışa yansıtacağız. Fakat bu yansıtma işlemi esnasında hem dönüşüm hem skala işlemi gerçekleştireceğiz. Örnek projemizi inceleyelim öncelikle. Projemizde bir adet HMI var, bir adet I/O modülü var. 485 hattı üzerinden birbirine bağlı Modbus RTU protokolü ile. Analog girişimize 0.10 volt bağlı. Şu an görüyorsunuz 9.9 volt verdim. Buradan değiştireceğim. Yine analog çıkışlarımızdan bir tanesini 420 mAh olacak şekilde konfigür ettim. Birinde 0.5 volt olacak şekilde konfigür ettim. Projemizin çalışma şekli şöyle. Girişe 0.10 vereceğiz. Çıkışlarımızdan birine bu değeri yansıtacağız ve 0.5 olarak dönüştüreceğiz. Diğer çıkışımıza da yansıtarak 420 mAh olarak dönüştüreceğiz. Yani aynı modülle bunu yapacağız tek girişten. İstersek her giriş için farklı farklı çıkışta tanımlayabiliriz. O şekilde de olabilir. Ne kadar pratik ve ne kadar basit olduğunu siz göreceksiniz. Burada dönüşüm işlemini ve skala işleminde modül içerisinde sadece parametre değiştirerek nasıl gerçekleştiriyoruz ona bakalım öncelikle. Sonra uygulamasına geçelim. Şimdi öncelikle girişimize, modül girişimize 0 ile 10 volt arasında bir gerilim veriyoruz. Buna karşılık olarak skala edilmiş değer 0 ile 5 volt arasında birinci çıkışımızdan alıyoruz. Senaryomuz bu şekilde. İstersek 0-10'a karşılık farklı bir değerde tabii ki alabiliriz, skala edebiliriz. Aynı zamanda 0-10 volt girişine karşılık diğer çıkışımızda da 420 mAh olacak şekilde bir tasarlama yaptık. Burada da gördüğünüz gibi 4 ile 20 mAh arasında çıkış alıyoruz. Aynı girişi karşılık olarak. Şimdi bu işlemin ne kadar basit olduğunu yazılım tarafında görelim. Şimdi USB kablomu bilgisayarıma ve modülün üzerine takarak öncelikle modülün yapılandırmasına geçiyorum. Config dosyasını seçtim. Cihazdan oku dedim. Data dosyasını seçtim. Daha önceden üzerine yazdığım değerler geldi. Gördüğünüz gibi. Neleri değiştirdim? Burada analog input 0'daki sensör giriş değerini 0.10 volta seçtim. Diğerlerini kullanmayacağım için değiştirmedim. Daha sonra çıkışlara yöneldim. Çıkışlarla ilgili fonksiyonları belirlemek için. İlk çıkışımı buluyorum. Analog QIT 0 buldum. Bunun gerilim çıkışı olmasını istediğimi söylüyorum. Ve giriş çıkışa yansıt dedim. Hangi girişte ilişkilendireyim dedi. Analog input 0'daki değere göre burada belirledim. Giriş skalanız ne olacak dedi. 0-10 volt gireceğim, buradan söylüyorum min max skalayı. Peki bunu nasıl ölçeklendireyim dedi. Çıkışta hangi değerler arasında olsun dedi. 0-5 volt dedim, biraz önceki uygulamamı gösteriyorum. Bir de analog QIT 1 yani çıkış 1'i ölçeklendirmiştik ve yansıtmıştık. İkinci çıkışımı, analog çıkışımı yani miliamper seçmiştim. Yine girişi çıkışa yansıt dedim. Hangi girişle ilişkilendireyim dedi. Ben sadece analog sıfıra değer girdiğim için onu seçtim. Daha sonra giriş skalası ve çıkış skalası, pardon, giriş min ve max skalaları yine 0-10 olacaktır dolayısıyla. O şekilde belirledim. Çıkışta hangi değerler arasında bir akım üreteyim dedi. 420 mAh dedim. Ve bunları cihaza yaz diyorum. Burada karşımıza gelebilecek tek olumsuzluk şu olabilir. Set değerini her ne kadar kullanmayacaksak da sistem onunla birlikte yansıtacağı için eğer burada sınırların dışında bir set değeri girersek cihaza yazmayacaktır. Örnek, şimdi şurayı 0 gireyim. 420 mAh olsun diyorum fakat setin 0 olsun diyorum. Bu konuda beni uyaracaktır gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 4 ile 20 arasında bir başlangıç değeri girersem uyarmayacaktır beni. Herhangi bir fonksiyonu yok şu an zaten. Tamam diyorum ve hiperartikülasyondaki data dosyasına yazdığımda artık bu değerleri modüle yazmış oluyorum ve modül çalışmaya hazır duruma geliyor. Herhangi bir haberleşme kullanmak zorunda değilim. Bunu bu şekilde bağladığımda artık benim modülüm hem yansıtma işlemini hem de skala işlemini yaparak girişi ilgili çıkışlara aktaracaktır. Ancak ben bunu HMI'ımda size göstermiştim. Onu nasıl yaptığımı da buradan göstereyim. Öncelikle modülün PDF'ini indirdim. PDF'inde iki tane değer bana gerekli oldu. Bir girişin Modbus adresi. 40024 gördüğünüz gibi ilk girişim Modbus adresi. Hemen onunla ilgili etiketini tanımladım. Bakın 40024 şurası. Unlock input 0 dedim buna. 40024 olarak tanımladım. Signed tone out olarak. Ve bunu okuma adresi olarak buraya seçtim gördüğünüz gibi. İkinci işlem ise adres etiket editöründe iki tane çıkışım vardı. Out 0 ve out 1. Birinin Modbus adresi 40136, diğerinde 40144'miş. İkisi de işaretsiz tam sayı 16 olacak şekilde gördüğünüz gibi. Onları nereden bulduk? Onu da buraya geliyoruz. Çıkışlarımıza bakıyoruz. 40136 ve 40144 olmak üzere unlock çıkışlarımızın adresleri. Buradaki değerleri okuyup HMI'yi yansıtmak istediğim için bunlara birer etiket
tanımlamış oldum gördüğünüz gibi. Etiketleri de tanımladıktan sonra artık bunların da okuma adresi ilgili haneler seçtim. Ve noktalı göstermesi için buradan kesirli haneyi her biri için kesirli haneyi 3'e ayarladım. Böylece 0,3 haneli olarak sonucu bize burada görmüş olduğunuz gibi gösterdi. Ve böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Sizin çalışmalarınızda farklı skala değerleri gerekirse sadece modül üzerinde bu işi yapabilirsiniz. Oradaki değerleri değiştirerek istediğiniz sınırlar arasında skala etmiş olursunuz. Çok kullanışlı bir modül. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.